Yeniden merhaba sayın seyirciler. Sanatçı ve araştırmacı bendeniz Mehmet Kösemen'le doğaçlama bir geziye daha hoş geldiniz. Şimdi bu serinin takipçileri farkındadır. Geçen bölümümüzü biz Hasanpaşa diye başlattık ama yan sokakların büyüsüne çok kapıldık ve kendimizi Acıbadem'de bulduk. Bu bölümde bu hatayı düzeltiyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Geziye başlamadan önce siz de kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler. Hadi bakalım neler göreceğiz. Evet, Hasanpaşa'nın sembolü olan tarihi Hasanpaşa Camisi'nin önündeyiz. 1901 yılında yapılan çok klasik ve bu semte karakterini veren bir mabet. Abdülhamit Han'ın saltanatının son zamanlarında yapılmış. Bu camide çok özel bir şeyin farkında mısınız bilmiyorum. Minaresinin kaidesi Korent sütunu şeklindedir. Korent sütunu nedir? Klasik mimarinin işte 3 ana üslubu vardır, işte Dorik, İyonik, Korent üslubu. Aslında mesela Helenistik uygarlığın en şaşalı dönemlerinde işte günümüzün Lübnan'ı olan Baalbek, türlü Helenistik tapınaklar ve özellikle Roma dönemindeki sütunlarda bu Korent üslubunu çok net bir şekilde görürüz. Yani Osmanlı'nın son döneminde yapılan bu müthiş camide caminin minaresinin kaidesinin Korent üslubunda olması aslında bize bu yitip gitmiş imparatorluk hakkında çok güzel bir şey söylüyor. Yani Osmanlı arkadaşlar, iyisi kötüsü tamam, bir bakiyesi yapılır, değerlendirmesi yapılır. Ama en azından bu caminin yapıldığı dönemde 1901 yılında kendini Batı medeniyetinin bir parçası olarak ve İslam ümmetinin en şanlı temsilcisi olarak gören bir devletti en azından. Burada da bunu görüyoruz. Yani çok az vardır Korent üsluplu cami kaidesi. Birkaç tane daha var. Bu güzel detayı da atlamadan edemeyeceğim. Neyse, bu tarih dersimizden sonra Hasanpaşa'nın ana sokaklarını arşınlamaya başlayabiliriz. Yok, çıkmaz sokak. Ana caminin avlusunda 5 lira bulduk sayın seyirciler. Bir eti puf alınır. Bu kayıtları yaptığımız Kasım 2025 tarihinde. Yakında zaten bunun da pek bir anlamı kalmayacak ama uğurlu 5 liramızı alıyoruz. Burada da yani işte bu geç Osmanlı medeniyetiyle sonradan gelen şeyler arasındaki ne yazık ki üzücü tezat. Böyle başlıyor. Ondan sonra böyle fayans. Ondan sonra da lavaş lavaş yiyiniz. Geçmişin mirası versus geçmişin miras yedileri. Neyse, çok sert bir yere girmeden burayı bir çıkışını bulalım. 5 lira daha zenginiz. Gün daha genç. Yani yüzlerce yıldır, 1901, 100 yıldır, bir asırdan fazla süredir faal olması bir yerin, hafif mutasyona uğrasa da İstanbul'da, dünyada görmesi güzel bir şey. Bu cami avlularının en güzel şeylerinden biri de burada gönlü zengin insanlarımızın yaptığı ofislerden, belki hediyelerden kurtarılmış bitkiler tatlı yetişiyor burada. Bak, bu Tradescantia'ya bakıyoruz. Aman tanrım. Bak nasıl yemiş. Ufak bir tırtıl. Türünü tanımlayamıyorum. Inchworm gibi ama bu böyle şey yürür. U şeklinde. Bak geliyor. Hadi be aslanım. Beni ısırıyor. Oo, bu çok şey. Yaman bir tırtıl. Ya şimdi bitkiyi kurtaracağım derken tırtılın da canına kastetmek olmaz. Bak nasıl burada kakasını yapmış. Tırtıl kakası. Artık tabii bunu yemiyoruz. Bir cami avlusundan nerelere? Bu bak o kadar acımasızca yemiş ki bu şeyleri, sapları kese yemiş. Bak, sapı kesmiş, her taraf kaka içinde. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah doyursun diyoruz ve Hasanpaşa Camisi'nden çıkıp semtimizi geziyoruz. Şimdi bu Hasanpaşa kiraların artık nispeten düşük olduğu bir yer olduğu için yeni sakinleri de oluyor. Arkamda bir heykel atölyesi var. İçeride abiler çok yoğun çalışıyor. O yüzden
fazla rahatsız etmedik. Ama hani geleneksel esnafın yanında daha güncel, modern sanatçıları da görmek bizim için hoş bir şey. Gerçekten yani günümüzde ister sanatçı olun, ister birey olun, ister bilmiyorum ne olursanız olun. Herkesin bir mekan ihtiyacı var. Yani kendime ait bir yer olsun, başımın üstünde bir dam olsun. Bunlar çok önemli şeyler. Günümüzde çok acile bindi. Bu yüzden her yerde kiralar uçuyor. Kiraların düşük kaldığı yerlere sanatçılar geliyor. Belki biraz sonra sanatçıların olduğu yerlere kafeler, kafelerin olduğu yerlere Airbnb'ler, onların olduğu yerlere restoranlar, küçük esnaf çıkıyor, kıraathaneler burger shop'a dönüşüyor. Gentrifikasyon ve hop devri daim çarkı bir tur daha döndü. Şehrin kendisini o kuyruğunu yutan yılan gibi yiye yiye. Neyse, başının üzerinde dam olan herkese hayırlı olsun diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, burada da mimaride sürrealizm olsa ancak böyle bir yer olur. Bir köşeyi dönüyoruz. Apartmanların arasında H harfi şeklinde bir bağlantı var. Burası bina, burası bina, burası bina, burası boş. Çok güzel bir şey. Arkada da güzel bir bahçe yapmışlar. Tertemiz bakmışlar insan. İşte bu kanalda defalarca söylediğim bir şey. Yani kira ödeyen insan böyle bahçeyi çöplerinden temizlemeye vakit bulamaz. Gizli gizli içinde bulunduğu durumdan nefret eder, ev sahibinden nefret eder. Burada bu kendilerine güzel bahçe yapmışlar. Burada oturan şanslı insanlar. Evet, şimdi sürücü kursları arasında gizli bir anlaşma var galiba. Ne zaman böyle esrarengiz, boş, ferah bir arsa varsa şairane ruhlu bir sürücü kursu, otosu gelip oraya park ediyor ve böyle bakanı düşüncelere sevk ediyor. Yani siz de gördüyseniz yazın, yani ne zaman İstanbul'da ya da başka yerlerde de böyle ıssız, garip film seti gibi bir yer varsa işte vay tamam işte çok acayip bir yer falan. Bam! Oraya sürücü kursu. Bakalım böyle neler çıkacak. Bu arada şöyle gizli bir bilgi paylaşayım. Siz bir videoyu beğenince YouTube'un o videoyu 10 kişiye gösterdiğini biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen en azından şu videoyu beğenin Allah aşkına. 10 kişi daha görsün. Belki o 10 kişiden biri farklı bir şey bulacak. Espri yapıyorum ama gerçekten bütün beğenilerinize, yorumlarınıza ve o küçük zile basmanıza bu kanal olarak ihtiyacımız var. Sizin desteğiniz belli bir noktayı geçince, belli bir eşiği aşınca biz artık böyle günlük işimizi yapmayı bırakıp full time İstanbul'u gezmeye vakit ayırabilecek hale geleceğiz diye umuyoruz. O yüzden beğenilerinizi esirgemeyin. Şöyle bir taş maş kaldırsak da bir yaratık çıksa. Evet sayın seyirciler, şurada ufak bir böcek görüyoruz. Bu kın kanatlı familyasından Staphylidae alt grubundan çok güzel bir böcek. Türkçesi bilinmez, İngilizce, klasik İngilizce'de bunun ismi şeydir. Devil's Coach Horse, şeytan beygiri. Bu böcekler aslında kın kanatlıdır ama kın kanatlılardaki kalın kabuğu ufaltmışlardır. O yüzden o kuyruk gibi gözüken şey onun poposu. Niye bu şekilde evrimleştiler diye soracak olursanız, salyangozların içine girerler, salyangozu içten yerler. Yani bir salyangoz için başına gelebilecek en kötü şey kapıyı bu şeytan beygirinin çalmasıdır. Şimdi düştü ve gidiyor. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Staphylidae ismi de çok şairanedir. Yani böyle şeyleri görmeye bayılıyorum ya. Bu ne abi? Böyle ne olduğu belli olmayan çöpler siz de buluyorsunuz. Motosiklet parçası mıdır nedir de? Şöyle takınca bayağı karizmatik oldu. Dune'daki şey gibi. Bir helikopter pilotu var. Life, Delta, Delta, Delta diye bağırıyor, sonra o Raban sinirlenip boynunu kırıyor. Ona benzettim. Life, Delta, Delta, Delta. Hayat aramaya devam ediyoruz Hasanpaşa sokaklarında. Sanatçı atölyeleriyle dolu bir semt. Bir de tabii burada sanatçı olduğu fark edilmeyen sanatçılar var. Bu evin önünü bu hale getiren, güzel bir estetik anlayışına fark olmadan sahip olan vatandaşımız gibi. Bitkiler var. Burada küçük böyle bir tılsım var, bayrak var. Fatih oradan atını denize sürüyor. Buradan Süleymaniye Camisi gözüküyor. 2-3 sokakta bir böyle bir yer.
hayata renk katıyor. Bir böyle sanatçılar var. Bir de yandaki atölyedeki gibi profesyonel sanatçılar var. İkisiyle de toplum daha zengin. Hayat daha güzel. Hasanpaşa'daki bu manzara bir sürü şeyi açıklar nitelikte. Burada yıkılan eski evler, arkada adım adım ilerleyen bir dev gibi bir amibin hücre çeperi gibi bir kentsel dönüşüm alüminyum duvarı ve arkada da adım adım ilerleyen Fikirtepe'nin binaları. Sadece şunu demek istiyorum. Yani bu dönemini İngilizce enjoy it while it lasts. Dayandığı kadar, gittiği yere kadar keyfini sürün. Çünkü uzun süre böyle kalmayacak. Ne buraları ne İstanbul'un geri kalanları. Arkamızdaki harap binada İstanbul'un eski evlerine dair çok leziz bir detay var. Pencerelerin üzerinde kırmızı mavi, selam abi, hürmetler. Ne anlatıyordum ha? Pencerelerin üstünde kırmızı, mavi, turuncu, yeşil renkli camlar var. Eskiden gün batımında evin içini renklenmesini sağlıyormuş. Yani ufak tefek eski ahşap köşklerde hala görebilirsiniz. Ya günümüzde hani belki binlerce inşaat yapılıyor, tamam mı? Bir müteahhit de demez mi? İstediğin kadar modern olsun, bir lafım yok da hani mesela şu pencerenin üstüne renkli bir cam koy. Böyle favori takımının rengini koy. Sarı lacivert koy, sarı kırmızı koy. Niye yapmıyorlar anlamıyorum. Eski şeyleri böyle körü körüne bağlı değilim ama yeni olan şeyde de böyle örneklere bakıp biraz daha renk ve insanlık bulunmalı, bulunabilmeli bence. Bilmiyorum. Bu serinin takipçileri bilecektir. Yer karoları özel ilgi alanım. Bu eski köşkün önünde de iki farklı tür var. Çok güzel ve çok yazık ya. Şunun güzel bak. Şu dokuya bak. Yani bunu böyle şişeleyip içesi geliyor insanın. Yani aynısını çoğaltmak imkansız ama yani gerçekten Allah uzun ömür versin diyorsun. Böyle şeylerin olabildiğince uzun süre dayanıp insanlara böyle güzel de yaşanabilir. Onu hatırlatmaya devam etmesi lazım. Gidebildiği kadar. Entropiye karşı yarışta her saniye bizim tarafımıza skor yazılıyor. Allah'ım bu yani hayatta en sevdiğim araba modeli. Çok arabacı değilim ama Renault Twingo benim için çok özel bir araçtır. Böyle pıt 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 giden kediyle kek arası bir araba. Ne kadar dünyanın en tatlı arabası. Aman Allah'ım ya. Yani ay içim cız etti sayın seyirciler. Siz de bu araçları seviyorsanız, Renault Twingo'cuysanız lütfen yorumlara Twingo Kulüp yazın. Twingo Kulüp. Burası Renault Twingo doluymuş bu arada ya. Her yer Renault Twingo. Yani ben mabedine düştüm. Kolay gelsin abi. İsterseniz birkaç araba göstereyim ben. Olur olur. Bakın. Abi Bu bakalım. arabayı mesela biz A'dan Z'ye komple kendimiz Oo, yani normal çok bir güzel motordan ya. Diğerleri 8 valf, bu 16 valf olarak geçer. Hani farı, koltukları, tavanı fullüdür mesela. Bakın bu normalde müşterimizin arabası. Bunların genelinde çoğunda %90'ı falan böyle 8 valf. Canavar gibi olmuş. Zaten dışarıdan baktığınız zaman da kendiniz de anlarsınız. Bizim yaklaşık 1000 kişilik Bir WhatsApp grubumuz Evet, var. evet. Twingo Türkiye adı altında. Gönül işi bu araba. Evet, bu araba değil mi? kendini sevdiriyor bir şekilde. Kedi gibi ya. Ve bu arabaları sevenler de birbirleriyle işte buluşmak adına bizim gibi ortamlara geliyorlar. Çok da keyifli zamanlar geçiriyoruz. Abi çok Yani- memnun oldum ya. Ben de memnun oldum. Ne güzel ya. Ya ben yine böyle 300 metre falan yürümemişizdir. Bu bir sürü ilginç insanı tanıdık. Bir sürü böcekler, hayvanlar. Oh be yani gerçekten öyle güzel bir duygu ki. Burada bir pop art ürünü var. Görüyoruz bu LED tabela. Zumba. Personal training. Functional training. Yani bu LED tabelacılık da bir sanat türüdür yani fitness. Andy Warhol yapsa gidersiniz. Kickbox. Evet. Spinning. Orada ne oluyor bilemiyorum. Ne yapıyorlar o ekranda? Pilates de. Abi neyin pilatesi o? Neyse. Böyle.
Yani kimseyi kırmak niyetimiz değil de bayağı enteresandı gerçekten. Tam hava kararıp soğumaya başlamıştı ki bu kanalın seyircisi olan Good Route İstanbul atölyesindeki arkadaşlarımız bizi tanıdılar ve içeri bir çay içmek için davet ettiler. O yüzden bu güzel bölümü burada neticelendiriyoruz. Hasanpaşa beklediğimin aksine, ki çok bilmiyordum açıkçası. Korent uslubü caminin ötesinde çok bilmiyorduk. Tam bir sanatçılar ve zanaatkarlar yatağı çıktı. Gördüğümüz galeriler ve sanat merkezlerinden valla ben en çok Twingo Otomotiv Merkezi'ni sevdim. Bayıldım yani. Hani şimdi bir resmin kırılsa bir şey olmaz ama araban kırılsa yayasın. O yüzden hem sanat yapıyorlar hem gerçek bir iş yapıyorlar. Belki Hasanpaşa'nın daha böyle yarısını bile gezmedik. Hasanpaşa 3 ile bir sonraki bölümde karşınızda olabiliriz. Geçen bölümümüzde Hasanpaşa diye başlayıp Acıbadem'den yukarılara çıktık. Bambaşka bir yola gittik. Bu sefer yani gerçekten bu semtin neresi olduğunu keşfetmiş olduk. Gerçekten böyle bir zamanın böyle hani New York'ta Meatpacking District diye bir yer vardı. 30-40 sene önce orada kiralar düşükken her sanatçı falan orada yuvalanırdı. Dönemin filmlerine de konu olmuştur. Aynen oraya benzeyen bir hava bulduk. Çok da güzel oldu valla. Geçen Hasanpaşa diye gezdiğimiz yer, ki Hasanpaşa ile Acıbadem'in arasıydı aslında. Orada daha böyle sessiz, sakin, Osmanlı'nın son dönemlerinden kalan zerafetin olduğu bir dokuyu yakaladık. Bu sefer ama yani gerçekten hani bu bölümdeki kadar çok farklı insanlarla etkileşim yaşadığımız güzel bir bölüm henüz olmamış olabilir. O yüzden mutluyum. Kimler buraya gelsin diyecek olursanız, sanata ilgiliyseniz ama sırf gözle ilgili değil, yani elinizle çalışmayı seviyorsanız gerçekten gelin. Herkes çok misafirperver. Moda ya da Cihangir gibi semtlere hoş bir tezat olarak ben ne oldum delisi olmayan insanların sanat yaptığı bir yer. Şeyden korkuyorsanız gelmeyin. Ay sokak pis, orada kir var, çirkin falan, böyle ondan korkuyorsanız zaten eksik kalın. Bu çok da üstünkörü bir gezi oldu üstelik. Yani dediğim gibi 500 metre falan yürümemişizdir kuş uçumu. İnşallah güzel bir dilimini yakalayıp bu videoda ölümsüzleştirmeyi başardık sayın seyirciler. Nerede izliyor ya da bu kanalı izlettiriyorsanız hepinize sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.